Aycan Mutfak'ta YouTube kanalından herkese merhabalar. Bu videoda sizlerle çocukların ve büyüklerin de bayıldığı limonlu soğuk çay yapacağız. Bunun için öncelikle 1 litre kadar kaynar suyun içerisine demlik poşet çaylardan koyuyoruz. Yoğunluğunu siz kendi damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Tüm malzemelerin yoğunluğunu aynı şekilde ayarlayabilirsiniz. Biz burada 4 adet demlik poşet çay kullanacağız. Onun dışında taze nanemiz var. Tane karanfilimiz var. Tomurcuğunun da üzerinde olmasına dikkat ederseniz o da daha iyi bir aroma verir. Bizde şu anda tane karanfil olmadığı için çekilmiş karanfil kullanacağım ben daha sonra. Ayrıca limon kullanıyoruz. Burada 4 tane limon kullanacağız. Limonlarımızı güzelce kesiyoruz ve sularını çıkarıyoruz. Limon suyu hazırlıyoruz. Yaklaşık 1 su bardağı kadar limon suyu çıkacak buradan. Limonlarımızı sıkıyoruz. Oğlum da bana yardım ediyor bu tarifte. Zaten o istediği için yapıyoruz. O yüzden gayet hevesli bir şekilde o da bana yardım ediyor. Evet, limonların suyunu sıktık. Bir ölçü bardağına koyuyorum ölçüsünü size söylemek için. 1 su bardağından 200 mililitreden biraz az çıktı. Sonra kalan limon kabuklarını da atmıyorum. Ben bu limonları başta çok güzel sabunla zaten yıkamıştım. Onları da doğruyorum ve bunları da çayın içerisine ekleyeceğim aroma vermesi için. Demlenen çayın içerisinden demlik poşetlerine çıkarıyorum. Evet, içerisine karanfil tozu da ekliyorum. Çok az böyle yarım çay kaşığının ucuyla diyeyim ekliyorum. Daha büyük bir kabın içerisine aldım. Çayı, üzerine limon kabuklarını ve naneleri ekledim. Saplarından ayırıp nane yapraklarını ekledim sadece. İçerisine de yarım su bardağı şeker ekledim ve güzelce karıştırıyorum. Daha sonra da yine 1 litre kadar normal içme suyunu yine üzerine ekliyorum ve güzelce tekrardan karıştırıyorum. Evet, malzemelerimizden bir tek limon suyu kaldı. Bu soğuk çayın püf noktası limon suyunu en son eklemek. Soğuk su ekleyip ılıttık. Böylece limonun tadı bozulmayacak, acımayacak. Limonun suyunu en son ekliyoruz. Tekrardan karıştırıyoruz. Ve artık içmeye hazır. İsterseniz bu şekilde, isterseniz dolapta soğuttuktan sonra içebilirsiniz. Tüketene kadar yaklaşık 1-2 gün, 2 güne kadar diyeyim, buzdolabında saklayabilirsiniz. İsterseniz süzerek için. Biz böyle kepçe yardımıyla aldık. Bizi rahatsız etmedi. Hani içerisine nane de gelse sorun değil. Yine karanfil tozu vardı mesela. O da bizi içerken rahatsız etmedi. Zaten dibe çöktüğü için sorun oluşturmadı. Yine süzerek de içebilirsiniz. Bu şekilde taneleri içinde bırakırsanız dolapta beklediği süre içerisinde aroması daha da güzelleşecek, daha da yoğunlaşacak. Öyle yaparsanız daha güzel olur. Evet, deneyeceklere şimdiden afiyet olsun diyoruz. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Sağlıkla ve sevgiyle kalın. Hoşça kalın.